Avrupa 2024. Ütopyadan distopyaya. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı 2 yılını tamamladı. 3. yıla girdi. Soğuk Savaş sonrası yaşanan en önemli jeopolitik kırılma bu savaşla başladı. Savaş, ağırlıklı olarak Ukrayna toprakları üzerinde sürerken, etkileri Avrupa merkezinden genişleyerek küresel alana yayılıyor. Cephede operasyonel kazanım ve kayıpların karşı hamleler ile dengelenmesi şeklinde süre giden bir boğuşma var. 2 yıl içinde öyle bir denklem oluştu ki yenilen yok olacak. Bu yok olma korkusu savaşın sürmesini besleyen en önemli etken. 2 yılın sonunda Ukrayna madden ve moral olarak tükendi. Yıkım korkunç boyutlarda. Ülkenin yeniden yapım maliyeti olarak 500 milyar dolardan söz ediliyor. Siz bu rakama inanmayın. Ülkenin nüfusu tükendi. Cephede ölen, yaralananlar, yurt dışına göçen, kaçanların yerine koyacakları bir şey yok. İş gücü tükenmiş, üretim neredeyse durmuş durumda. Ukrayna aslında yoğun bakım odasındaki koluna serum takılı, günleri sayılı bir hasta gibi. Buna rağmen bu ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından acımasızca savaştırılıyor. Çünkü Ukrayna yenilirse yıkımın bileşke etkisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni derinden sarsacak. Siyasi, ekonomik ve finansal maliyeti çok daha büyük olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri sisteminin en acımasız temsilcilerinden Senatör Lindsey Graham bir süre önce Ukrayna Savaşı sayesinde kendi askerimizin burnu kanamadan Rusya'yı çok yıpratıyoruz diyerek zavallı Ukrayna halkının Amerika Birleşik Devletleri çıkarları için nasıl tüketildiğini en ufak bir utanma emaresi göstermeden itiraf etmişti. Savaşın 3. yılında barış için umutlar tükenirken aksine tırmanma olasılığı artıyor. Savaşın yıl dönümünde Avrupa Birliği liderleri Kiev'de Zelenski'yi ziyaret edip yüklü bir destek paketiyle birlikte moral vermek istediler. Bu ziyaret medya görüntüsü olarak bir anlam taşısa bile Avrupa halklarında bu savaşa verilen destek dibe vurmuş durumda. Bu arada Fransa'da çiftçilerin yaktığı direniş ateşi tüm Avrupa ülkelerini sardı. Polonya çiftçileri ucuz tarım ürünlerinin Ukrayna'dan girişini engellemek için sınır geçişlerini traktörler ile kapatıyor. Avrupa Birliği bir ütopya olmaktan uzaklaşıp adeta bir distopyaya dönüşüyor. Rusya'dan gelen ucuz enerjinin yarattığı rekabet edebilir üretim, maliyetlerin savaş sonrası büyük oranda artmasıyla talep daralması yaşanıyor. Tüm Avrupa çok az büyüme ve Almanya gibi Avrupa'nın motoru olan ülkeler ise durgunluk sarmalına girmiş durumda. Bu da aslında çok kırılgan olan Avrupa Birliği liderliği konusunu toplumun dev sorunlarını yönetmedeki en büyük sancı olarak öne çıkarıyor. Birkaç yıl önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez Ukrayna'ya NATO birlikleri gönderilmesi düşünülmelidir diyebiliyor. Avrupa Birliği içinde demografik görünüm Avrupalı nüfusun tükenişinin çok güçlü emarelerini taşıyor. Bu açığı kapatmak için Avrupa Birliği dışından göç alma dışında bir seçenek neredeyse yok olmasına rağmen Avrupalı yaşlı nüfusun buna direniyor olması, ülkelerdeki faşist, ırkçı partileri iktidar ortağı yapacak siyasi yolu açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yılına girilmiş olması ve seçimin Amerikan tarihinin en kırılgan iç ayrışma yaratacak potansiyeli yaratmaya aday olması, şimdilik var görünen Amerika Birleşik Devletleri Avrupa dayanışmasının da sonunu getirebilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden,
Ukrayna Savaşı'nın destekleyecek kaynakların kongreden onayının alınmasında çok zorlanıyor. Trump, seçimi kazandığı takdirde Avrupalılara pamuk eller cebe diyeceğini daha şimdiden söyledi. Avrupa'nın bu yükün altından finansal ve siyasi olarak kalkması da kesinlikle mümkün değil. NATO dayanışması diye pazarlanan MİT en zor sınav ile 2025 yılında yüzleşecek. 2025 yılı Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO'nun geleceği için belirleyici bir yıl olacak. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak üzere meşru nedenlerle kurulmuş olan NATO, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı tasfiye olduktan sonra görevini tamamlamış en başarılı güvenlik paktı olarak tarihteki yerini alıp barışın sürdürülmesi rolünün öne çıkarmaya çaba harcamak yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya jandarmalığında onun hizmetine giren bir rolü benimsemiş olması da artık tartışılmaya başlandı. Ukrayna Savaşı yeni bir yıla girerken Avrupa'da bazı askeri yetkililer 3. Dünya Savaşı sözünü sık kullanır oldu. Ukrayna'nın NATO'ya alınması da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki sadık elemanı Genel Sekreter Stoltenberg tarafından yetki sınırlarını aşarak kısa bir süre önce bir kere daha dile getirildi. Rusya ise tüm bu gelişmeleri cephedeki statik durumu koruma, savaşa diğer NATO ülkelerinin girmesini caydırma ve gerektiğinde nükleer silah kullanmaktan kesinlikle çekinmeyeceğini çok anlaşılır şekilde açıklayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne hesap hatası yapmaktan uzaklaştırma ile süreci kendi kontrolünde yönetmeye çalışıyor. Rusya'nın Karadeniz filosunun önemli bölümünü Ukrayna karşısında kaybetmiş olması onun için hem utanç verici bir durumdur hem de savaşın Karadeniz'e genişlemesi konusunda planlama yapanları cesaretlendirmektedir. Bu durum Türkiye için çok titiz bir risk yönetimini zorunlu kılıyor. Montreux Sözleşmesi'nin tartışmasız uygulanması her zaman olduğu gibi şimdi de Türkiye'nin ulusal güvenlik politikasının olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Romanya'nın Karadeniz'deki ileri üssü haline gelmiş olması, bu ülkenin Yunanistan, Dede Ağaç üzerinden sürekli askeri yığınak yapılan bir ülke haline getirilmiş olması özel dikkat gerektiriyor. Özetle, geçmişte yaşanan iki dünya savaşının kaderinde Türk boğazlarının açık ya da kapalı oluşu sonucu etkileyen belirleyici faktör oldu. Şayet gelişmeler yeni büyük savaşa evrilirse Türk boğazları yine savaşın sonucunu kalıcı olarak etkileyecektir. Türkiye'nin kararı belirleyici olacaktır. Gazze'de sürmekte olan acımasız İsrail soykırımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri için öncelik bu çatışmanın bölgesel savaşa tırmanmasını önlemek olmakla beraber asli cephe Ukrayna'dadır. Belirli dengeler ve ateşkes sağlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı yıpratma savaşına yeniden döneceğini öngörmek gerçekçi bir değerlendirmedir. Türkiye Cumhuriyeti, kuzeyi ve güneyindeki ateş çemberinin tam ortasında geleceğini ve bekasını etkileyecek çok kritik tercihlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu tercihlerin ulusal uzlaşmaya dayalı bir bütünlük içinde yapılması hayati önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün iç cephe dayanışmasının önemini hatırlattığı tarihi uyarı, ülkeyi yönetenler için rehber olmalıdır. Bu bağlamda çalışma başlatıldığı açıklanan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi çok önem kazanacaktır. Geçmişte bu belgenin en önemli özelliği siyaset ve partiler üstü bir anlayış ile kaleme alınmasıydı. Belgeye esas olan unsurlar içinde öne çıkan husus ise yetkili kurumların titizlikle hazırladıkları iç ve dış tehdit değerlendirmeleriydi. Bu bölümlerin güncellenmesiyle ilgili çalışmalar yapılırken özellikle iç tehdit risk tanımları da nasıl bir tutum izleneceği büyük önem taşıyacak.
Toplumun iç tehdit algısı ile iktidarın iç tehdit yorumu arasındaki fark resmi belgeye nasıl yansıyacaktır? Dış tehdit ise çok geniş ve karmaşık bir yeniden tanım ve yorum gerektirecektir. Türkiye, NATO üzerinden Türkiye'yi Rusya ile çatıştıracak senaryoların önünü konu daha gündeme gelmeden kapamalıdır. Putin, kendilerini tehdit edecek nükleer varlıkları meşru hedef olarak gördüğünü son birkaç ayda sıklıkla tekrar etti. Türkiye bu mesajı çok iyi değerlendirmeli ve kendi güvenliğine hiçbir katkısı olmayan Amerika Birleşik Devletleri nükleer varlığının ülkemizden gönderilmesi için bu durumu bir fırsata çevirmelidir. Dünyayı, bölgemizi ve ülkemizin büyük zorluklar beklemektedir. Avrupa Birliği'nin bir birlik vasfının giderek tartışma konusu olacağı görünür gelecekte bu yapıda kendisine onurlu bir konum sunulacağı hayaliyle artık zaman kaybetmemeli, Norveç modeli bir ilişki üzerinde ciddi olarak olabilirlik çalışması yapmalı, BRICS üyeliğini ise öncelikle gündemine almalıdır. Hızla geçen zaman bu trenin de kaçırılması ile sonlanmamalıdır. Mustafa Özbey.